Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda bir hırka çalışacağız. Hırkamın ismi papatya hırka. Kız ve erkek bebeklere uygun bir model. İstediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Her ikisine de uyacaktır. Hırkamın tasarımı Instagram'dan Elişim Örgüm sayfasına ait arkadaşlar. Kendisi rica etti bu tasarımı çalışmam için, tarif etmem için. Kendisine buradan teşekkürlerimi yolluyorum, bizimle modelini paylaştığı için. Ayrıca sayfasındaki diğer örgüler de çok güzel, harika işlemeler yapabilen, çok güzel örgüler ören, sayfasını beğenerek takip ettiğim arkadaşlardandır kendisi. Hayırlı kazançlar diliyorum kendisine, tekrar teşekkür ediyorum. Hırkama başlarken ipimin marka ve numarasını belirttim. 3 yumak ip göstermiştim ama hırkamda 2 yumak ip kullandım. İkinci yumağımdan kalan ipim bu kadar. Büyüklüğü hırkamın 1-1,5 yaşa uygun. Şiş numarası da verdim arkadaşlar. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Eğer eliniz sıkıysa 3,5 numara şiş kullanabilirsiniz. Eğer eliniz bolsa 3 numara şiş kullanın. Ayrıca hırkamız biraz ayrıntılı olduğu için tüm sıraları çekmeye, yavaş anlatmaya çalıştım ama eğer videoyu ayarlardan yavaşlatmayı biliyorsanız yavaşlatarak izleyip benimle birlikte örmeye dikkat edin. Eğer bilmiyorsanız evdeki gençlerden yardım isteyebilirsiniz videoyu yavaşlatmak için. İlik yerlerini açmayı tarif ettim. İlk ilik yerini, daha sonra 12 çizgi haroşa ile 5 tane ilik yeri açtım. Yaka kısmındaki tekstil tipi örgü başlamayı, ayrıca bu kısımda kısa satır dönüşü yaptım 3 kez, onu da tarif ettim. Arkasına modelleri ilk seferde bu şekilde kurdum ama daha sonra ilmekler çoğaldıkça arka kısmına, kola ve ön bedene modelleri ekliyoruz arkadaşlar. Kol kısmına modelli şekilde 2 kolu da tamamladıktan sonra beden kısmını da bu şekilde modelli devam edip tamamladım. Çok güzel, çok harika bir örgü. Zevkle ördüm. Umarım siz de aynı şekilde beğenerek yapabilirsiniz. Başlayalım şimdi hep birlikte. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hırkamıza başlıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimiz 3 yumak ipimiz var. 6 tane düğmemiz var. Misinalı şiş kullanacağız ama düz şiş kullanmak isterseniz düz şiş de kullanabilirsiniz. Bir de eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numara şiş kullanabilir. Benim şişim 3 numara. İpimizin markası ve bilgileri de Kartopu Baby One ipimiz. 100 gram 250 metre. Benimle aynı iple örmek isteyenler için renk No K331. Diğer markaların 100 gram 250 metre olan orta kalınlıkta iplerini de kullanabilirsiniz. Hırkamıza 78 ilmek atarak başlayacağız. Normal ilmek atacağız şişimize. Birinci ilmeğimi attım şişime, biraz sıkılıyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi şişime göre sıkı da değil, çok bol da değil, bu şekilde atıyorum. Tekstil tipi örgü başlama ile başlayacağız. 78 ilmeği tamamlayıp ilk sırayı tarif ediyorum arkadaşlar. Tamamladım ilmeklerimi. Sayı ile de göstermek istiyorum. 78 tane ilmek attık şişimize. Birinci sıramız lastiğimizde arkadaşlar. Bir ters, bir düz. Kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra bir ters ilmekle başlıyorum. Bir düz ilmek örüyorum, bir ters ilmek örüyorum. Tekrar bir düz ilmek ve ters ilmek. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım.
İkinci sırada yapacağımız işlemi tarif edeceğim. Sıra sonuna yaklaştım arkadaşlar. Tekrar ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek ve düz ilmekle sırayı tamamlayıp kenar ilmeğimi örmeden taktım. Şimdi ikinci sıradayız. Farklı bir işlemimiz var. Kenar ilmeğini örüyoruz. Daha sonraki ilmeğimiz ters. Ters ilmeği de gelişine örüyorum. Düz ilmeğe gelince şişimi örgünün alt kısmından ters yüze doğru bu şekilde getirdim. Düz ilmeği sağ yöndeki şişime aldım. Çeviriyorum ilmeği düz yüze doğru, şişime takıyorum. Düz örüyorum. Ters ilmeği yine gelişine örüyorum. Düz ilmek için şişimi düz yüzden ters yüze doğru taktım. İlmeği çıkardım şişimden. Çevirdim. Tekrar şişime taktım, sol yöndeki şişime ve düz ördüm. Tekrar ters ilmeği aynı şekilde ördüm. Düz ilmek için şişimi takıyorum. İlmeği alıyorum, çeviriyorum. Şişime alıp düz örüyorum. Ters ilmek için bir işlem yok. Normal ördüm. Düz ilmek için yine çevirdim. Şişimi aldım ilmeği. Şişime takıp düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Tüm düz ilmeklerime aynı işlemi yapacağım. Bu kısımda tarife devam ediyorum. Tamamladım sıramı. Çeviriyorum örgüyü. Şimdi 2 sıra örgü öreceğiz arkadaşlar. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters. 2 sıra örgü. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek. Sırayı tamamlayacağım. Diğer yüzden de sırayı tamamlayıp 2 sırayı tamamlayınca tarife devam edeceğim. Tamamladım 2 sıra örgümü. Toplamda 4 sıra örgü örmüş olduk arkadaşlar. Şimdi haroşa örgüye döneceğiz. Örgümüzün bu arada ters düz yüzü belli olsun diye bu kısım düz yüzü, bir tane ayraç takıyorum. Düz yüzüne kenar ilmeğimi, ipimi diğer yönden atarak haroşa alışı ile alıyorum. Daha sonra tüm ilmeklerimi ters ilmekle haroşa örmeye başlıyorum. Her iki yüzden de ters örerek 2 çizgi haroşayı tamamlayacağım. Daha sonra ilik yeri tarifiyle devam edeceğim arkadaşlar. Düz yüzde 2 çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. Ters yüzden sıramı ördüm. Sol yönde örgüyü başladığımız ipin olduğu kısımdayız. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8 ilmek bıraktım. 8 ilmekten bandımız olacak.
Şimdi ilik yerini tarif edeceğim. 2 ilmek daha örüyorum. 1 2 ilmek, 6 ilmek kalınca 2 tanesini birden şişime alarak haraşa ördüm. Kalan 4 ilmeği normal örüyorum. İlik yeri için bu sırada sadece bu işlemi yaptım. Bir ilmek eksildi örgümüz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1 2 3 ilmek daha örüyorum. Sağ yöndeki şişimde 4 ilmeğim var. Eksilen ilmeğin ikisini birlikte ördüğüm ilmeğin hizasındayım. İlik yeri için bir tane doluyorum. Daha sonra ilmekleri haraşa örerek devam ediyorum. İlik yerini açmış olduk. Üçüncü çizgi haraşadayız. 4 çizgi haraşayı tamamladığım zaman ayrımlarla tarife devam edeceğim arkadaşlar. Yaka bandını tamamladım arkadaşlar. Tekstil tipi lastik başlamadan sonra 1 2 3 4 çizgi haraşa ördüm. İlmeklerimi sayıp hesapladım. Şimdi dağılımı anlatacağım. Ön için 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmek ayırdım. Bir ayraç taktım. Devamında bir ilmek artma yeri için ilmek ayırdım. Daha sonra kol için 2 4 6 8 10 11 ilmek ayırdım. Bir ayraç taktım. Yine iki ayracımın ortasında artma yeri için bir ilmeğim var. Arkası için 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ilmeğim var. Bir tane ayraç taktım. 22 ilmekten sonra bir ilmek artma yeri için ayırdım. İkinci kol için 2 4 6 8 10 11 ilmek ayırıp ayracımı taktım. Devamında yine bir ilmek artma yeri için bir ayraç daha taktıktan sonra ikinci ön için 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmeğim var. Dağılımımız bu şekilde. Bu sırada ayrımlarımı yapıp bu kısımlara artmalarımızı ekleyeceğiz. Her düz yüzde örgümüz 8 ilmek artacak. Bir de önlerde dönüşler yapacağız. Kısa satır dönüşleri 15 ilmeğin içinde 2 4 6 8 ilmeği bant ilmeği, diğer 7 ilmek bedene dahil ilmek. Bu 7 ilmeği 2 2 3 şeklinde 3 kez dönerek öreceğiz. Tamamını tarif edeceğim arkadaşlar. Yazılı olarak da göstermek istiyorum. Dağılımı ve ilmekleri bu kısımda ekranı durdurup not alabilirsiniz sayıları. Dağılımı bu şekilde yazdım. Toplamda 78 ilmeğimiz var. Önler 15 ilmek, kollar 11 ilmek, arkası 22 ilmek. Artma yerleri içinde 4 ilmek arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. İlk sırada ayrımı yapıp artmaları ekleyip dönüşlerimize başlayacağız ama modeli 3. sırada uygulamaya başlayacağız. 1. sıra ayrımlar için kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek haraşa ördüm. 2 4 6 8 ilmek. Devamındaki 7 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeği ördükten sonra bir tane ön için artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. Devamındaki bir ilmeği ters örüyorum arkadaşlar. Bu ilmeğimizi düz yüzde ters, ters yüzde düz öreceğiz.
Diğer ayracı alıyorum. Kol için bir tane artma ekliyorum. 11 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 ilmekten sonra bir tane artma ekliyorum kol için. Sağ yöne bir tane, sol yöne bir tane artma ekledik. Daha sonraki bir ilmeği ters ördüm. Ayracımı alıyorum. Hırkamızın arkasındaki ilk 22 ilmeği düz örüyoruz arkadaşlar. Tabii ki ayracımızı aldıktan sonra bir artma ekliyoruz. Daha sonra 22 ilmeği örmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. ilmeğim. 22 ilmekten sonra arka için bir tane daha artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Diğer ayracı alıp kol için bir artma ekliyorum. 11 ilmeğimi düz örüyorum. Ayracıma kadar ilmeklerimin sayısı belli. Ayracıma gelince bir tane artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. Bir ilmeği ters örüyorum. Diğer ayracı alıp ikinci ön için bir tane artma ekliyorum. Devamında 1 2 ilmek düz örüyorum. Sol yönde şişimde 2 4 6 8 10 12 13 ilmeğim var. 13 ilmeğim bekleyecek. Ben örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği aldım. Sağ yöndeki şişime ipimi örgünün ters yüzünden düz yüze doğru bu şekilde atıyorum. İlmeğimi 2 ilmek gibi yaptım. Daha sonra ipimi örgünün ters yüzüne alıp 1 2 ilmek ters örüyorum. Bir tanesi normal ilmek, diğeri artma ilmeği. Ayracımı alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Diğer ayracı alıp kol ilmeklerini de ters örüyorum. Ters yüzden sıramı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Artma ilmeğine geldim. Ters ördüm. Ayracımı aldım. Artma yerindeki ilmeği düz ördüm. 4 tane düz ilmeğimiz var ters yüzde. Kırmızı ayracıma kadar devam edeceğim. Kırmızı ayracımdan sonra bu yönde de kısa satır dönüşünü tarif edeceğim. Kırmızı ayracımın olduğu bölümdeyim. Düz ilmeğimi ördüm. Daha sonra diğer ayracı aldım. Artma ilmeğini ters ördüm. Devamında 1 2 ilmek daha ters ördüm. Sol yöndeki şişimdeki ilmeklere devam etmiyorum. Çeviriyorum örgüyü, düz yüze dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime aldıktan sonra ipimi aynı şekilde ters yüzden düz yüze doğru atıp çekiştirip yine bu ilmeği 2 ilmek gibi yapıyorum. Daha sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane artma ilmeği ekliyorum. Ayracımı alıp
artma yerindeki ilmeğimi ters örüp mavi ayracımı da alıyorum. Kol için artma ekliyorum. Şimdi kol kısmına ajurlu modelimizi kuracağız arkadaşlar. Modeli daha önce hazırlık olması için çalıştım biraz. Bu küçük ajurlu merdiven dediğim bir model olacak. Bu küçük ajurlu model, bir tane de diğer bir modelimiz var hırkamızda. İkisini uygulayarak öreceğiz. Gayet hoş bir hırka olacak. Bu ön kısımlarda dönüş yaptığımız için henüz model kurmayacağız. Kol ve arkaya modelleri kurup dönüşleri bitirdiğimiz zaman da ön kısımlara model sırasına kaldığımız yerden ön kısma da uygulayacağız arkadaşlar. Sıra sıra tarif edeceğim. Tüm düz yüzdeki sıraları biraz çok zaman alacak ama ancak bu şekilde yapılabileceğini düşünüyorum bu hırkanın. 11 ilmeğimiz vardı kol kısmında, 13 ilmeğimiz oldu. Kuracağımız model 5 ilmekten oluşan bir model. 13'ten 5'i çıkardığımız zaman 8 ilmek kalacak. 8 ilmeği de 2'ye böldük. 2'ye bölünce 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördük. Düz ördükten sonra 5. ve 6. ilmeği şişime alıyorum. İkisini birlikte şişime takıp soldan sağa doğru sağ kes yapıyorum. Devamında bir tane doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp sola kes yapıyorum. 5 ilmek üzerine bu ajurlu merdiven modelimizi kurduktan sonra 4 ilmeği düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Ayracımıza gelince artmayı ekliyoruz. Ayracımı aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Diğer ayracı aldım. Arka kısım için bir tane ilmek ekledim. Bu kısma da model kuracağız. Başlıyoruz şimdi. Artma ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği şişime yine aldım. Sağ kes yaptım. Bir tane doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği birlikte şişime alıp sola kes yaptım. Kol kısmına uyguladığım modelin aynısını arkaya da uyguladım. Devamında bu modelimizi uygulayacağız. Bir ilmek düz örüyorum. Daha sonraki 2 ilmeği bu şekilde yine düzelttikten sonra şişimi soldan sağa doğru taktım. Ördüm. 1, 2, 3 ilmek de düz ördüm. 3 ilmek düz örünce bu kısımda bir ilmek eksilen ilmeğin yerine bir tane ajur doluyorum. Devamında 1, 2 ilmek daha düz örüyorum. Yeniden ilk önceki kol kısmına ve bu kısmına uyguladığımız ajurdan bir tane daha uygulayacağız. 2 ilmeği şişime aldım. Sağa kes yaptım. Doluyorum ajuru. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Bu kısım sağ kes arkadaşlar. Az önce sol dediğimi dikkate almayın. Tamamladık kurulumu. Başlangıçtaki gibi 3 ilmeğimiz kaldı. 3 ilmeği düz örüp artma ilmeğimizi ekliyoruz. Ayracımı aldım. Bir ters ilmek, diğer ayracı alıp kol için bir ilmek artma ekledim. Kol kısmında yine model kuracağız. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm.
Daha sonra 2 ilmeği düzeltip sağ kes yaptım. Tekrar doladım. Bir düz ilmek ördüm. Bir tane daha dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Kalan 4 ilmeği normal örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Artmamı ekliyorum. Ayracımı aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Diğer ayracı alıp ön kısım için artma ekledim. Daha sonra 1, 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek düz ördükten sonra dönüş yaptığımız, kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğimiz var. Bu ilmeğime de şişime soldan sağa doğru takıyorum. Gösteriyorum bu şekilde. Düz örüp yerleştirdim. Daha sonra 2, 4, 6, 8 ilmek bant, 3 ilmek diğer dönüş için, 2 ilmeğimiz de bu dönüş için 1, 2 ilmek örüp örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği yine sağ yöndeki şişime aldım. İpimi ters yüzden düz yüze doğru şişimin üstünden atıp çekiştirdim. İlmeğimi yine 2 tane gibi yaptım. İpimi örgünün ters yüzüne atıp ilmeklerimi ters örüyorum. Ayracımı alıp bu kısımdaki ilmeğimi düz ördüm. Diğer ayracı aldım. İlmekleri ters yüzden ters örüyorum. Ajur ilmeğine gelince delik olacak şekilde bu şekilde açık örüyorum arkadaşlar. Diğer ilmeğim de bu şekilde. Sırayı tamamlayacağım. Yine bu kısımda kırmızı ayracımın olduğu bölümde dönüş ilmeğini tarif edip daha sonra düz yüzdeki işlemleri anlatacağım. Kırmızı ayracın olduğu bölümdeyiz. Artma ilmeğini ters örüyorum. Daha sonra 1, 2 ilmek daha ters örüyorum. 2 ilmek ters ördükten sonra dönüş yaptığımız ilmekteyiz. Dönüş yaptığımız ilmeği örmek için ipi örgünün ters yüzüne alıp şişimizi düz yüzden bu şekilde takıyoruz. Daha sonra ilmeği ters örüp şişimizden çıkarıp yerleştiriyoruz. Devamında 1, 2 ilmek daha ters örüyorum. Diğer yönde 2, 4, 6, 8 tane bant ilmeğim, 3 tane de dönüş yapacağım ilmeğim kaldı. Düz yüze dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği yine şişime aldım. İpimi şişin üzerinden düz yüze doğru çekiştirdim. İlmeği yine 2 ilmek gibi yapıp daha sonra ilmeklerimi düz örüyorum. Bir tane daha artma ekliyorum. Ayracımı alıp diğer ilmeğimi ters ördüm. Mavi ayracı aldım. Artmayı ekliyorum. Daha sonra koldaki ilmekleri hepsini düz örüyorum. Modelimizin bu sırada işlemi yok. Ayraca kadar devam ediyoruz. Bir tane artma ekledim. Bir ters ilmek, diğer ayracı aldım. Arkası için bir tane artma ekledim. Hırkamızın arka kısmındaki ilmeklerde, kenarlardaki ajurlarda işlemimiz yok. Orta kısımda işlem var arkadaşlar. Artmamızı attıktan sonra ilmeklerimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10.
10 ilmekten sonra diğer ajurlu modelimizdeyiz. Bu kısımda eksiltme yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte alıp aynı hizada yine 2 ilmeği birlikte alıp ikisini birlikte düz örüp sağ kes yaptım. Devamında 2 ilmek düz ördüm, bir tane doladım. Daha sonra ilmekleri yine düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek düz ördüm. 2 tane de bu kısımdaki ajurlu modelimizin ilmeğini de düz ördüğümüz için 12 tane ördük. Bir tane artma ekliyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Tekrar kol için artma ekliyorum. Kol ilmeklerinde düz örüyoruz. Model için herhangi bir işlem yok. Ayraca kadar devam ediyorum. Bir tane artma ekliyorum. Kolun sol yönü için ayracımı alıp bir ters ilmek örüyorum. Tekrar diğer ayracı alıp ön için artma ekliyorum. Daha sonra ilmeklerimi bu ikili yaptığım ilmeğe kadar örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Daha sonra bu ilmeğime soldan sağa doğru şişimi taktım. Düz örüp yerleştirdim. Devamında 1 2 3 ilmek örüyorum. Şişimde 2 4 6 8 tane bant ilmeğim kaldı. Örgüyü çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi sağ yöndeki şişimin üzerinden atıp çekiyorum. İlmeğimi 2 tane gibi yapıyorum. Daha sonra ipimi ters yüze atıp diğer ilmeklerimi ters örerek ters sırayı tamamlıyorum. Yine kırmızı ayracımın olduğu bölümde tarife devam edeceğim. Kırmızı ayracımdayım. Alıyorum. Ön kısmın ilmeklerini ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek. 6 ilmekten sonra ikili gibi olan dönüş yaptığım ilmeğimdeyim. İpimi ters yüze alıp şişimi düz yüzden ters yüze doğru takıp ilmeğimi ters örüp şişimden çıkardım, düzelttim. Daha sonra 1 2 3 ilmek ters ördüm. Şişimde kalan 2 4 6 8 ilmeği bırakıyorum. Diğer yüze dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği şişime aldım. İpimi üzerinden atıyorum. İkili gibi yaptım. Daha sonra devamındaki 2 ilmeği birlikte öreceğim arkadaşlar. Model kuracağız bu kısma. Şişime düzeltip aldım ilmekleri. İkisini birlikte sağ kes yaptım. Devamında bir ilmek düz ördüm. Bir tane doladım. Devam edip diğer ilmekleri normal örüyorum. Bir tane artma ekliyorum. Artma yerindeki ters ilmeğimi ördüm. Diğer ayracı alıp kol için artma ekledim. Kol ilmeklerinde orta kısımdaki bu ajurlu modelimize kadar örüyorum. 5 ilmeğe
yine işlem yapacağız. İlk sırada yaptığımız gibi, modelin ilk kurulumunda yaptığımız gibi 2 ilmeği sağ kes yaptım, doladım. Bir düz ilmek, tekrar doladım. Diğer yöne 2 ilmeği sola kes yaptım. Kalan ilmekleri gelişine örüyorum. Artmayı ekliyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Diğer ayracı alıp arkası için artma ekledim. Model ilmeğine kadar olan 5 ilmeği normal örüyorum. Daha sonra 2 ilmeğimi sağ kes yaptım. Doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Daha sonra bir düz ilmek. Bu kısımda ilmek eksiltme olan bölümdeyiz. İkisini birlikte ördüm. Devamında bir ilmek düz örüyorum. Doluyorum. 1 2 3 4 ilmek daha düz örüp ajur için 2 ilmeği sağ kes yaptım, doladım. Bir düz ilmek, tekrar dolayıp diğer 2 ilmeği sola kes yaptım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Ajur için 2 ilmeği sağ kes yapıyoruz. Bir tane doluyoruz, düz ilmek örüyoruz. Tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıyoruz arkadaşlar. Artmayı ekliyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Diğer ayracı aldım. Yine kol için artmamı ekledim. Diğer kolla aynı işlem. Modelin hizasına gelince 2 ilmeğimizi sağ kes. Bir dola, bir düz ilmek, tekrar dola, 2 ilmeği sola kes. Kalan ilmekleri düz örüyoruz. Bir tane artma ekliyorum. Ayracı aldım. Bir ters ilmek örüp diğer ayracı da alıp ön için artma ekledim. Dönüşlerimiz bittiği zaman ayraçları çıkaracağım arkadaşlar. Sadece renklerle yönleri ayırmanız için tutuyorum. Yoksa bu kısımda artma yerindeki ilmeğimiz düz olduğu için karıştırmadan da örebiliriz. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Bu kısımda hem dönüş ilmeğini tamamlayıp öreceğiz hem de model kuracağız arkadaşlar. Model için bu kısımda bu hizadan yapacağız modelimizi. 4 ilmek kalana kadar örüyorum. 2 4 6 8 ilmek bant ilmeği ve bu 4 ilmeğimiz model ilmeği olacak. Bir tane doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Daha sonra ikili gelen ilmeği düz yüzünden taktım. Şişimi bu şekilde düz ördüm. Modelimi kurmuş oldum. Hem de bu kısımdaki son dönüş yaptığımız ilmeği de örmüş olduk. Kalan ilmekleri bant ilmeği olarak devam edip örüyorum. Ters yüzden herhangi bir işlemimiz yok arkadaşlar. Ajurları delik olacak şekilde örüyoruz. Ters yüzden sırayı bu kısma kadar, ikili olan ilmeğime kadar tamamlayıp bu kısımda devam edeceğim. Ters yüzde sıra sonundayız. Artma ilmeğini örüyorum.
Daha sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Ajur ilmeğini delik olacak şekilde açık örüyorum. Devamında 1-2 ilmek daha ters ördükten sonra dönüş yaptığım ilmekteyim. İpimi örgünün ters yüzüne aldım. İlmeğime şişimi düz yüzden ters yüze doğru takıyorum. İlmeğimi ters örüp dönüş ilmeklerini tamamlıyorum. Daha sonra bant ilmeklerine geçip hepsini haroşa örüyorum. Düz yüzdeyiz arkadaşlar. 8 ilmeği tamamlıyoruz. Bu arada ilik yerleri içinde 12 çizgi haroşa olduğu zaman ikinci ilik yerimi açacağım. İki, 4, 6, 8 ilmekten sonra bir düz ilmek örüyorum. Devamında 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sağ kes yönünde ördüm. Bir tane ajur doluyorum. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Artmamı ekliyorum. Ayracımı aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Kol ilmeklerinde herhangi bir işlem yok. Model kısmında, arka kısımda, bu kısımda tarife devam ediyorum. Çekimin çok uzamasını istemiyorum. Modelden önceki bir düz ilmeğe kadar örüyorum. Geldim bu kısımdaki bir ilmeğe düz örüyorum. Daha sonra ilmekleri ikişer örerek eksilttiğim bölümdeyim. 2 ilmeğimi bu şekilde düzelttim. Şişimi soldan sağa takıp ikisini birlikte sağ kes yaptım. Bir tane doluyorum. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Bu ilmeklerimizde ve kol ilmeklerinde işlem yok. Ön kısımda tarife devam ediyorum arkadaşlar. İkinci ön kısımda. Ön kısımdayım. İlmeklerimi düz örerek ilerliyorum bu kısma kadar. Ajur doladığım hizaya gelince bir tane ajur doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği sola kes yapıp örüyorum. Bir tane daha düz ilmek örüp daha sonra bant ilmeklerimi örüyorum. Sıramızı tamamladık. Ön kısımdaki modelimizin kurulumu böyle. Bu kısımda da görüntümüz arkasında bu şekilde. Diğer kol ve ilk parça ön. Ters yüzden sırayı tamamlayacağım. Düz yüzde yine modelin sırasını, bu ajurların sırasını, arka kısımdaki modellerin sırasını, işlemlerini tüm sıra boyunca tarif edeceğim arkadaşlar. Düz yüzdeyiz arkadaşlar. Modelimizde bu ördüğüm modelde göstermek istiyorum sıraları tam olan kısımda. Bu sırada yapacağımız işlem sağ yönde olan 2 ilmeği birden kesme ilmeklerimizi diğer yöne bu kısma alacağız. Yarım olan modellerde de aynı işlemi yapacağız. Diğer küçük bu diğer ajur modelinde de yine
sağa sola kes işlemleri yapacağız. 8 ilmek bandımı ördüm. Devamında 1 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra doladığım ajurun yerine kesme yapacağız. 2 ilmeği birlikte şişime alıp sola kes yapıyorum. Bu kısımdaki kesmelerimizi diğer tarafa almış olduk. Ajurlarımız ilk önce sağ yöne doğru ilerledi. Şimdi sol yöne doğru ilerleyecek. Diğer ilmekleri gelişine örüyoruz. Sıra biraz çok işlemli olduğu için kesmeyeceğim. Tüm ilmekleri örerek devam edeceğim. Artmamı ekliyorum. Artık dönüş için tamamladığımız için ayrıca gerek yok. Ters ilmeğimiz ve artma yerlerimiz belli. Kol için artma ekliyorum. Ajur ilmeklerine kadar kolda ilmeklerimi birebir düz örüyorum. Model ilmeklerine gelince yine işlemimi yapıyorum. 2 ilmeğimi sağa kes, doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar dolayıp sola kes yapıyorum. Diğer ilmekleri yine düz örüyoruz. Bu şekilde gösteriyorum tekrar. Ayracı çıkarıyorum. Kol için artma ekliyorum. Ters ilmeği örüyorum. Diğer ayracı da çıkarttım. Arkası için artma ekliyorum. Modelli ilmeklere kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Artık belirgin olduğu için saymayacağım. 5 ilmeğimize gelince model olan 5 ilmeği 2 ilmeği sağ kes yapıyoruz. Doluyoruz. Bir düz ilmek tekrar doladık. 2 ilmeği sola kes yaptık. Devamında bir düz ilmeğimiz var. Daha sonra bir ilmek daha düz ördüm. Bir tane doladım. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra bu kısımdaki artmaları ajur ilmeğinden sonraki bir ilmeğimiz var ve 2 ilmek de keseceğimiz ilmek. İkisini birlikte şişime aldım. Sola kes yaptım. Doladığım ajurun yerine bu kısımda eksiltmiş oldum. İkisinin ortasındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ajur modelinin. Daha sonra bu modelimizi de sırasına göre örüyoruz. Sağ kes yaptık. 2 ilmeği doladık. Bir düz ilmek tekrar dolayıp sola kes yaptık. İlmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Bu kısımlara da diğer sıralarda tekrar bu modelimizden uygulayacağız. Arka kısımda sola ve sağ yöndeki ilmeklere, kol kısmında da sağ ve sol yöne yeterli ilmek sayımız olduğunda bu modelimizden kuracağız. Hülya arkadaşımız büyük emek vererek hazırlamış bu tasarımı. Artma ilmeğimi ekledim arka için. Ters ilmeğimi ördüm. Diğer ayracı da çıkarıyorum. Kol için artma ekliyorum. Kol ilmeklerinin düz olan kısımları birebir örüyorum. 5 ilmeğime gelince yine hizasından eksiltme yaptığımız yerlerden takip edebilirsiniz. İkisini birlikte ördüm. Sağ kes yaptım. Tekrar doladım. Bir ilmek düz tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Diğer ilmekleri düz örüyoruz.
ayracı çıkardım. Kol için artma ekliyorum. Ters ilmeği örüyorum. Diğer ayracı da çıkarıp ön için artma ekliyorum. Ön kısımdaki ilmekleri de öreceğiz ama önce modelimizi hesaplayacağız. 8 ilmek bandımız, 2 ilmek düz öreceğimiz ilmek, bu kısma bir tane ajur dolayacağız. Daha sonra 1 2 3 ilmek düz öreceğiz. 3 ilmek düzden sonra bu 2 ilmeğimizi de birlikte öreceğiz. Kalan 2 ilmeği düz örüyorum. Bu kısımdan saydığımızda düz ilmekten sonra artmayla beraber 2 4 6 ilmek var arkadaşlar. 2 ilmeği birlikte ördüm. Daha sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm. Doladım. 1 2 ilmek düz örüp daha sonra bandıma devam ediyorum. Bu şekilde 2 ilmek ajur ilmeği, 1 2 3 ilmek düz, daha sonra 2 ilmeği birlikte ördüğümüz ilmek. Ters yüzden sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde tarife devam edeceğim. Düz yüzdeyim, bandımı ördüm arkadaşlar. Bu sırada ön kısımdaki modelimizi sırasını tarif edeceğim. Kol kısmında bu ajur modelimizin sağına ve soluna sırasına göre modelimizin de kurulumunu yapacağız. Başlıyorum şimdi. 2 4 6 8 ilmeğimi ördüm. 8 ilmekten sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmek düz ördükten sonra bir tane doluyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. 3. ve 4. ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sola kes yapıyorum. Bu kısımdaki eksiltmelerimiz 1 2 tane sol yöne aldık. Diğer ilmekleri normal örüyoruz. Artmamızı ekledim. Ters ilmeğimi ördüm. Kol için artma ekledim. Şimdi kol için bu kısımdaki ilmeklerimizi hesaplayacağız model için. 2 4 5 tane ajur ilmeği, daha sonra bir düz ilmek, ikisini birlikte öreceğimiz ilmek, daha sonra 1 2 ilmek düz, 2 ilmek düzden önce bir tane bu kısma ajur dolayacağız. 4 ilmeği de normal öreceğiz. 1 2 3 4 ilmek doladık. 1 2 ilmek düz ördük. Devamındaki 2 ilmeği şişimize alıp ikisini birlikte doladığımız ajurun yerine eksiltmemizi yaptık. Bir düz ilmek, 1 2 3 4 5 tane ajur ilmeği. Sağ yöne modeli kurduk. Şimdi sol yöne kuracağız. Bir tane düz ilmek, daha sonra ikisini birlikte öreceğimiz ilmeği şişimize aldık. İkisini birlikte sağ kes yaptık. Devamında 1 2 ilmek düz ördük, doladık. 1 2 3 4 ilmek düz ördük, artmamızı ekledik. Kol kısmında modellerimiz, bir tanesi ajurumuzun sol yöne bakacak, diğer yöndeki sağa bakacak. Model kurulumunu ona göre yaptım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi arka kısmın ters ilmeği ördükten sonra arka kısmı için artmamı ekledim.
ilmeklerimi normal örüyorum. Bu kısımda da daha sonra tekrar bu modelden ekleyeceğiz. Çünkü ilmeklerimiz biraz az model için. Ajur ilmeklerini de normal örüyorum. Bu kısımdaki bir ilmeği ördükten sonra 1 2 tane düz ilmek ördüm. Bu ilmekle 3 tane, bir tane doluyorum ajuru, 1 2 ilmek örüyorum. 2 ilmekten sonraki 2 ilmeği de şişime alıp sola kes yapıyorum. Çünkü ilmek kestiğim hizadayım. Devamında bir düz ilmek, daha sonra 1 2 3 4 5 tane ajur ilmeği ve normal öreceğimiz düz ilmekleri örerek artma yerine doğru ilerliyoruz. Bir tane artma ekliyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar artma ekliyorum. İkinci koldayız. Yine ilmeklerimizi hesaplıyoruz. 2 4 5 tane ajur ilmeği, devamında bir düz ilmek, 2 tane birlikte öreceğimiz, keseceğimiz ilmek, 1 2 tane düz ilmek. Bu kısma da ajur dolayacağız. Normal öreceğimiz 1 2 3 4 tane ilmeğimiz. 1 2 3 4 ilmek doluyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonraki 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ajur ilmeğini örüyorum. Bu yönde de ilmeklerimizi hesaplıyoruz. Bir düz ilmek, ikisini bir düz ilmek, diğer kolla aynı şekilde yapacağımız için bir düz ilmek, ikisini beraber öreceğimiz ilmek, 2 düz ilmek ve ajur ilmeği. Bir tane düz ilmek, 2 ilmeği düzeltiyorum bu şekilde. 2 ilmeğimi birlikte düz örerek sağ kes yaptım. Devamında 1 2 tane düz ilmek, bir tane ajur doluyorum. Daha sonra kalan ilmeklerimi artma yerine kadar olan 4 ilmeği düz ördüm. Yine aynı şekilde sağ ve sola model kurulumunu yaptık. Artmamı ekliyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar artma ekliyorum. 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmek ördüm. 6 düz ilmekten sonra yine birlikte öreceğim ilmeklerin hizasındayım. İkisini birlikte şişime takıp sağ kes olarak ördüm. Devamında 1 2 ilmek düz örüp bir tane ajur doladım. 1 2 3 ilmek düz örüp bandıma devam ediyorum. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Ters yüzden sırayı tamamlayıp düz yüzde yine tarife devam ediyorum. Düz yüzdeyiz arkadaşlar. Kol kısmına bir önceki sırada modelimize göre bu modelden ekledik sıraya göre. Bu kez de arka kısımda sol yöne ve sağ yöne sırasına göre modelimizi ekleyip başlatacağız.
Bant ilmeklerimden sonra modelim için başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir ilmek düz örüp devamındaki 2 ilmeği sola kes yaptım. Kalan ilmekleri gelişine göre örüyorum. Artmamı ekliyorum. Biraz karışık gibi durduğunun farkındayım arkadaşlar ama sıra sıra anlatıyorum. Videoyu ayarlardan yavaşlatıp benimle birlikte sıraları ördüğünüzde hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Artmamı ekledikten sonra bir ilmek ters örüyorum. Kol için artma ekliyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bir tane ajur doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek düz ördükten sonra yine 2 ilmeği şişime alıp doladığım ajurun yerine bir ilmeği kestim. Bir ilmek düz ördüm. Diğer ajur modelimiz için 2 ilmeği sağ kes yaptım, doladım. Bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Bir düz ilmek örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği bu şekilde düzeltip sağ kes yaparak düz ördüm. Bir tane düz ilmek daha ördüm. Bir ajur doladım. Kalan ilmekleri 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeği düz ördüm. Artmamı ekledim. Ters ilmeği ördüm. Bu kısımda da düzeltip gösteriyorum. Ajurlarımız bu yönde içe doğru, diğer yönde de içe doğru bu şekilde çoğalacak. Arkası için bir ilmek artma ekledim. Daha sonra bu kısımdaki ilmekler için modeli hesaplıyorum. 2, 4, 5 tane ajur ilmeği, bir düz ilmek, 2 tane birlikte öreceğim ilmek, bir düz ilmek ve bu kısma ajur dolayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeği normal örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bir tane doladım. Bir düz ilmek ördüm. Daha sonra 2 ilmeği birlikte sola kes yaptım. Bir düz ilmek ördüm. Modelli ilmeklerime gelince ikisini birlikte sağ kes yaptım, doladım. Bir ilmek düz tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Bir düz ilmek. Daha sonra bu kısımdaki modelimiz için 1, 2, 3 tane düz ilmek ördüm. Ajurların hizasına gelince bir tane doladım. Bir düz ilmek ördüm. Bir düz ilmekten sonra 2 ilmeği sola kes yaptım. Tekrar düz ilmek. Yine diğer ajur modelindeyiz. 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. Doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar dolayıp bir tane doladıktan sonra 2 ilmeği sola kes yaptım. Devamında bir düz ilmek. Yine bu yöndeki gibi model kuracağız. Düz ilmekten sonraki 2 ilmeği sağ kes yapıp birlikte ördüm. Bir düz ilmek örüyorum, doluyorum. Bu kısımdaki 5 ilmeği de normal örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Tekrar artmamı ekledim. Ters ilmeği ördüm. Kol için artma ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Ajurun hizasına gelince bir tane doladım. Bir ilmek düz. Bir ilmek düzden sonra 2 ilmeği sola kes. Bir düz ilmek.
Bu kısımdaki modeller için 2 ilmeği sağ kes yaptım. Doladım. Bir düz ilmek tekrar dolayıp sola kes yaptım. Daha sonra bir düz ilmek, bir düz ilmekten sonra 2 ilmeği sağ kes yaptık. Bir düz ilmek ördük, tekrar doladık. Kalan ilmekleri düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek artmamızı ekliyoruz. Ters ilmeğimizi ördük. Tekrar artmayı ön için ekledik. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördükten sonra ilmekleri birlikte sağ kes yaptığım hizadayım. Birinci, ikinci kestiğim ilmek belli. İkisini birlikte düzeltip tekrar sağ kes yaptım. Devamında bir düz ilmek tekrar doluyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek örüp kalan 8 ilmeğimi banda göre örüp tamamlıyorum. Ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Ajurlarımı delik olacak şekilde örüp diğer ilmeklerimiz ters, 4 tane düz ilmeğimiz var. Ters yönde herhangi tariflik bir durum yok. Sırayı tamamlayıp düz yüzde devam ediyoruz. Düz yüzdeyiz. Modelimizi sıramıza göre örerek ilerleyeceğiz. Biraz karmaşık göründüğü için bu sırayı da çekeceğim. 8 ilmek banttan sonra 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Doladıktan sonraki 2 ilmeği birlikte sola kes yapıyorum. Diğer düz sırada bu kısma bu modelimizden uygulayacağız arkadaşlar. Diğer sıralarla aynı gitsin diye bu sırada yapmıyorum. Diğer ilmekleri normal örüyorum. Artmamı ekliyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Tekrar artma ekledim. Kol ilmeklerini modele kadar örüyoruz. Ajurların hizasına gelene kadar ve geldik. Bir tane doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. 3 tane oldu ajurumuz. Daha sonra bir düz ilmek, 5 tane diğer modelin ilmeği. Yine bir düz ilmek. Bir düz ilmekten sonraki 2 ilmeği düzeltip sağ kes yaptım. Bir ajur doladım. Diğer ilmekleri artma yerine kadar normal örüyorum. Yine 1 2 3 tane ajurumuz oldu. Kol kısmın ilmeklerini tamamladık. Modelimiz bu şekilde. Biraz daha göstereyim. Artmamı ekliyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar artma ekleyip bu kısımda da modelime göre örüyorum. Ajur ilmeğine kadar düz örüyoruz ilmekleri. Ajur ilmeğine gelince bir tane doluyoruz. Daha sonraki 2 ilmeği sola kes yaptık. Bir düz ilmek, 1 2 3 4 5 tane ajur ilmeği, model ilmeği, bir düz ilmek. Yine bu kısımdaki modelimizdeyiz.
Bir düz ilmekten sonra 1 2 2 3 4 tane düz ilmek ördükten sonra ajurların hizasındayız. Bir tane doluyoruz. Devamındaki 2 ilmeği birlikte ördük. Bir düz ilmek daha ördük. 5 ilmeği örüyoruz. Modelimizin 5 ilmeğini, bir tane düz ilmek daha örüyoruz. 5 model ilmeğinden sonra devamındaki 2 ilmeği sağ kes yaptık. Ajuru doladık. Ajurun hizasındayız. Diğer ilmekleri normal artma yerine kadar örüyoruz. Artmamızı ekledik. Ters ilmeğimizi ördük. Tekrar artmayı ekledik kol için. Bu kısmı da düzeltip göstermek istiyorum. Bu kısma kadar, ajura kadar ilmekleri düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek varmış. 8 ilmekten sonra ajurun hizasında doladık. Daha sonraki 2 ilmeği birlikte ördük. Bir düz ilmek, 1 2 3 4 5 ilmek modelin ilmeği, bir düz ilmek, daha sonraki 2 ilmeği şişimize bu şekilde alıp sağ kes yapıp düz ördük. Ajurun hizasındayız. Doladık bir tane. Kalan ilmekleri artma yerine kadar düz devam ediyoruz. Artma yerindeyiz. Bir tane yine artma ekledim. Ters ilmeğimi ördüm. Tekrar artmamı ekledim. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Bu kısımda zaten 1 2 3 tane ilmek eksiltmişiz. Hizaya gelince belli arkadaşlar. İkisini birlikte aldık. Sağ kes yaptık. Bir tane doladık. Doladıktan sonra diğer yöndeki düz ilmekleri örüyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek. Bandımıza geldik. Bandımızı da örüyoruz. Bu arada arkadaşlar, örgüde düzgünlük için bazen soru soranlar oluyor. Haroşa örgülerinizin düzgün olmasını istiyorsanız ters ilmekle haroşa örmeye bence biraz alışmayı denemelisiniz. Ters yüzden sırayı tamamlayıp düz yüzde yine devam edeceğiz. Yine düz yüzdeyiz arkadaşlar. Bu sırada yapacağımız işlem, bu kısımdaki modelimiz yakından gösteriyorum. İlk başladığımızda kesmelerimiz sağ yöndeydi. Daha sonra sol yöne aldık. Şimdi son kesmeden önceki düz ilmeğimiz yok. Tamamladık. Tekrar bu kısma sağ yöne alacağız kesmelerimizi. Yine ilmeklerimiz, ajur ilmeklerimiz sağ yöne doğru kayacak. Diğerlerinde de mesela bu kısımda sola kayacak, diğer yönde sağa kayacak. Tekrar modelimizin sırasını ayarlayacağız. Başlıyoruz şimdi. Bir de ön kısma bu modelimizden sonraki 5 ilmeğimize bu ajur modelinden ekleyeceğiz ön kısma. 2 4 6 8 ilmeğimi, bant ilmeğimi ördüm. Devamında bir düz ilmek örüyorum. Daha sonraki 2 ilmeği düzeltip sağ kes yaptım. Sağ kes yaptıktan sonra 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum.
1 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeği yine sağ kes yaptım, doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım, 2 ilmeği sola kes yaptım. 5 ilmekten oluşan bu modelimizi ön kısma eklemiş oldum. Kalan ilmekleri 3 tane düz ördüm, artmamı ekledim, ters ilmeğimi ördüm, bir artma daha ekledim. Bu kısımda da aynı şekilde modelimizi kaydıracağız. Düz ilmek, devamındaki ikinci ilmek, 1 2 3 tane düz ilmek, ikisini birlikte öreceğimiz ilmek, 5 ilmeği normal öreceğiz. 1 2 3 4 5 ilmek. 5 ilmekten sonra 6. ve 7.'yi çevirip sağ kes yönünde ördüm. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bu kısımdaki eksiltmeyi bu yöne almış oldum arkadaşlar. 3 ilmekten sonra bir tane doluyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Ajurumuz, küçük ajur modelini sırasına göre ördüm. 2 ilmeği kestim, doladım, bir düz ilmek, tekrar doladım, 2 ilmeği sola kes yaptım. Devamında bir düz ilmek, bir tane de bu kısımda eksiltme yaptığımız ilmekleri ördükten sonra 2 ilmek, ajurların hizasındayım, bir tane doluyorum. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra 4. ve 5. ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sola kes yaptım. Bu kısımdaki kesmeleri buraya aldım arkadaşlar. Kalan 1 2 3 4 5 ilmeği normal ördüm. Artmamı ekledim. Ters ilmeğimi ördüm. Arka için artma ekleyip arka kısımdaki işlemlere başlayacağız. Yine bu kısımdaki kesmeyi buraya alacağız. Onun için sayıyoruz ilmeklerimizi. 1 2 ilmeğimiz, 2 ilmekten sonra ajur dolayacağız. 1 2 3 ilmek örüp bu 2 ilmeği de birlikte keseceğiz. 4 tane ilmeği normal örüyoruz. 1 2 3 4 ilmek. 4 ilmekten sonra 5. ve 6.'yı sağ kes yaptık. Şişimin azizliğine uğradım. Sağ kes yaptım. 1 2 3 ilmek ördüm. Doladım. 1 2 ilmek daha ördükten sonra bu modelimize geldi sıra. İkisini birlikte sağ kes, dola, bir düz ilmek, tekrar dola ve sola kes. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bu kısımda yine modelimizin yönünü değiştireceğiz. Ajur ilmeği 2 ilmek, 5 tane ajur ilmeği, devamında 2 ilmek, bu kısma ajur dolayacağız. 1 2 3 ilmeği düz öreceğiz. Bu 2 ilmeği de sağ kes yapıp kesmelerimizi sağ yöne alıyoruz. Kestik. 1 2 3 ilmek ördük. Ajurların hizasında doluyoruz. 1 2 ilmek ördük. Daha sonra bu modelimizi sırasına göre örüyoruz. Sağ kes, dola, bir düz ilmek, tekrar dola, 2 ilmeği sola kes. Bir düz ilmek. Devamında yine bu kısımdaki kesmelerimizi diğer yöne alacağız. Bir düz ilmekten sonra diğer ilmeği de örüyorum. 2 ilmek, ajurların hizasındayız. Doladık. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 4. ve 5.'yi sola kes yapıp
Bu kısımdaki kesmeyi bu yöne aldım. Kalan ilmekleri normal örüyorum. Artmamı ekliyorum. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Kol için artma ekliyorum. Kol kısmında da yine modelimizi diğer yöne alacağız. 2 ilmeğimiz, ajur dolayacağımız ilmek, daha sonra 1 2 3 ilmek, ikisini birlikte öreceğimiz ilmek. Tekrar sayıyorum. 1 2 tane ilmeğimiz, bu kısma ajur dolayacağız. 1 2 3 tane düz ilmek, 2 ilmeği birlikte öreceğiz. 5 tane ilmeğimizi normal örüyoruz. 1 2 3 4 5 ilmekten sonra 6. ve 7.'yi birlikte ördüm. 1 2 3 ilmek düz ördüm, doladım. 1 2 ilmek ördüm. Bu kısımdaki ajur modelimize geldi. Tekrar tarifte hata yapmamak için kontrol ettim arkadaşlar. Biraz düşünerek örüyorum çünkü birebir olmasını istiyorum. 2 ilmeği sağ kestim, doladım. Bir düz ilmek, tekrar doladım. 2 ilmeği sola kestim. Devamında 1 2 ilmek düz, bir tane doluyorum. 1 2 3 ilmek ördükten sonra bu kısımdaki kesmelerimi buraya alıyorum. 2 ilmeği birlikte sola kes yapıyorum. Kalan ilmekleri normal örüyorum. 1 2 3 4 5. Daha sonra artmamı ekledim. Ters ilmeğimi ördüm. Yeniden ön için artma ekledim. Ön kısımda da modelimizden önce bu modelden bu kısma da ekleyeceğiz. Model ilmeklerinden sonra bir tane daha sayıyorum. Devamındaki 2 4 5 ilmeğe işlem yapıp modelin ilk sırasını yapacağım. 3 ilmeği normal örüyorum. 1 2 3 ilmekten sonra 2 ilmeği sağ kes yaptım, doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım, 2 ilmeği sola kes yaptım, bir düz ilmek, bir tane de daha düz ilmek, ajurların hizasına gelince doluyorum. 1 2 3 tane düz ilmek örüp devamındaki 2 ilmeği birlikte örüp sola kes yaptım. Bu kısımdaki kesmeleri sol yöne aldım. Devamında bir düz ilmeğimiz var. Daha sonraki ilmekleri de bandımız. Ters yüzden sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Düz yüzde tariflik durum olursa tekrar yine sırayı çekeceğiz. Düz yüzdeyiz yine arkadaşlar. Bu kısımdaki modelimizde işlem yok. İlk ajur modelimizin sıralarını yapacağız. 2 4 6 8 ilmeği ördüm. Devamında bir düz ilmek, daha sonra 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. Devamında 1 2 ilmek düz örüyorum, bir ajur doluyorum. Diğer ilmekleri normal örüyorum. Birinci ön kısımda yapacağımız değiştirme ve işlemler bu kadar. Yine artma yerine kadar geldim. Artmamı ekledim. Bir ters ilmek ördüm. Tekrar kol için artma ekledim. Kol kısmında da bir tane ortada küçük ajur modelimiz var. İki yanda diğer modelimizi kurduk. Modelimize göre devam edeceğiz. Artmadan sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Daha sonraki 2 ilmeği düzeltip
sağ kes yaptım. 1 2 ilmek düz ördükten sonra ajurların hizasına gelince bir tane doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek düz örüyorum. 11 ilmek düz ördüğüm zaman yine ajurların hizasındayım. Bir tane doluyorum. Devamında 1 2 ilmek düz örüp diğer 2 ilmeği sola kes yaptım. Ajurlarımız bu yönde sol yöne doğru, diğerinde sağ yöne doğru ilerleyecek. Kalan ilmekleri düz örüyorum. Artmamı ekledim. Ters ilmeğimi örüp arka kısım için artma ekliyorum. Bu kısma kadar ilmek eksilttiğimiz kadar olan kısımda 5 ilmek var. 5'ini de düz örüyoruz. Bu ilmeklerimiz çoğaldığı zaman bu ajurumuzdan tekrar ekleyeceğiz. Ama şimdilik az ilmeklerimiz. Tekrar 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. Bir önceki kesmenin hizasındayım. Devamında 1 2 ilmek doladım tekrar. Bu kısma kadar ilmekleri düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeği yine sağ kes yaptım. 1 2 ilmek düz ördükten sonra ajurların hizasına geldim. Bir tane doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek düz ördüm. 11 ilmek düzden sonra bu kısımdaki ajurların hizasındayım. Sol yöne doğru ilerleyecek ajurum. Doluyorum. 1 2 ilmek düz örüp 3. ve 4. ilmeği yine bir önceki sırada kestiğim ilmeğin hizasında sola kes yaptım. Kalan ilmekleri düz ördüm. Artma yerine kadar ters ilmeğe gelince arkası için artmamı ekledim. Tekrar ters ilmek, kol için artma. Kol kısmında da bu ilmeğimize kadar düz örüyoruz. Bir önceki kestiğimiz ilmeğin hizasına kadar. Daha sonra bu ilmeğin hizasında 2 ilmeği sağ kes yapıyoruz. 1 2 ilmek düz örüp bir tane doluyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ilmek düz ördüm. 11 ilmek düzden sonra ajurların hizasındayım. Bir tane doluyorum. 1 2 ilmek düz örüp sol yöne aldığım kesmelerle bir hizasında yeniden 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir önce sağ yönde kesmeler modelde, diğer sırada sol yönde. Kol kısmındaki kalan ilmekleri düz örüyoruz. Bir tane artma ekledim kol için, ters ilmeği ördüm. Ön için artma ekliyorum. Küçük ajur modelde işlem yok. Onun için ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum.
Bu ilmeğimi de ördükten sonra ajurların hizasındaki bir önceki ajur ilmeğini de ördükten sonra ajurların hizasındayım. Bir tane doluyorum. 1 2 ilmek düz ördükten sonra devamındaki 2 ilmeği sola kes yaptım. Kalan bir ilmeği düz ördüm. 8 ilmeği banda göre örüyorum. Ajur ilmekleri bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Diğer ajur modelini de sırasına göre öreceğiz. Biraz devam edip öreceğim. Herhangi bir arka kısımda veya kollarda model ekleyeceğim. Seviyeye gelene kadar devam edeceğim. Model ekleyeceğim. Sıraları tarif edeceğim artık. Bu arka kısımdaki bu modelden modellerinizi takip edebilirsiniz. Eğer örülmüş örgüm olsaydı tabii ki daha kolay olurdu ama ben de sizinle birlikte örüyorum. Yönleri belli artık. Birkaç sıra sonra yine tarife devam edeceğim. Hırkamın robasında son kez tarif ettiğim ajurlu sıraları tamamladım arkadaşlar. Tekrar ajurlu bu modelimizi sağ yöndeki artmalarımızı sol yöne alacağımız sıradayız. Herhangi yeni bir bu zikzaklı ajurumuzdan da diğer küçük ajurumuzdan da yeni model kurmadığım için sıraları örüp tamamladım. Şimdi yeniden kol kısmına sağ yöne bu modelden kuracağız. Sol yöne de kuracağız. Arka kısma da sağ yöne ve sol yöne bu modellerimizden ekleyeceğiz bu sırada. Modellerimizden eklerken yine diğer örülmüş olan modelleri de sağa doğru çoğalan ajurlarımızı sola doğru çevireceğiz tekrar. 8 ilmek bandımı ördüm. Ön kısımdan başlıyorum tarife. 1 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeği birlikte şişime alıp sola kes yapıyorum. Bu kısımda doladığım ajurun yerine şimdi bir tane ilmek kestim. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. Diğer ajur modelini ilk sırada kurulumunu tarif etmiştim. Bir tane daha ördüm. Bu sırada yine işlemi var. Sağ kes yaptım, doladım. Bir düz ilmek, tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Diğer ilmeklerde bir işlem yok. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeği düz ördüm. Artmayı ekledim. Bir ters ilmek ördüm. Tekrar kol için artma ekledim. Daha sonra bu kısma bu küçük ajurumuzdan ekleyeceğimiz için ilmekleri hesaplıyorum. Modelimizin ilmeği, devamında bir düz ilmek, daha sonra 2 sola kes ilmeği, düz ilmek, 2 sağa kes ilmeği. 3 tane ilmeği düz öreceğiz. 1 2 3 3 tane düz ilmek ördüm, bir işlem yapmadım. Daha sonraki 2 ilmeği sağ kes yaptım, doladım. Bir ilmek ördüm, tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Bu modelden kurmuş oldum buraya. Bir düz ilmek örüyorum. Devamındaki ilmeği de düz ördükten sonra ajurlarımın hizasında bir tane doluyorum. 1 2 3 tane düz ilmek örüp bu kısımdaki eksiltmeleri sol yöne alıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Daha sonra 5 ilmekten oluşan modelimizdeyiz. İlk 2 tanesini sağ kes yapıyorum.
doluyorum, bir düz ilmek, tekrar doluyorum, 2 ilmeği sola kesiyorum. İlmeklerimi biraz yerleştireceğim. Modelimiz görünsün diye düzeltmiştim. Ajuru tamamladıktan sonra yine bu kısımdaki zikzaklı ajurumuzun sol yönde olan kesmelerini sağ yöne alacağız. Bir tane düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği düzeltip sağ kes yapıyorum. Devamında 1 2, bu kısımdan bir tane ilmeğim kaçmış, düzelttim. 1 2, üçüncü ilmeği ördüm. Bir tane ajur doluyorum. 1 2 ilmek örüyorum son ajurdan sonra. Daha sonra bu kısımdan 5 ilmeğe yine bu kısımda olduğu gibi modelimizden kuracağız. 2 ilmeği sağ kes yaptım, doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım, 2 ilmeği sola kes yaptım. Devamında 1 2 3 ilmek düz ördüm, artmamı ekledim, ters ilmeğimi ördüm, tekrar bir ilmek artma ekledim, arka kısmın ilmeklerine geldim. Arka kısımda da yine bu ajurumuzdan kuracağız. Hesaplıyoruz. Diğer zikzaklı ajur ilmeklerimiz devamındaki düz ilmek, 2 ilmek sola kes, bir düz ilmek, 2 ilmek sağa kes. 1 2 ilmeği model yapmadan örüyorum. Daha sonraki 3. ve 4. ilmeği sağ kes yaptım, doladım, bir düz ilmek, tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. 1 2 düz ilmek örüyorum. Bu kısımda yine sağ yöne doğru olan ajurlarımı sol yöne doğru kaydıracağım. Doladım ajurumu. Devamında 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeği birlikte keserek sol yöne kesmeleri alıyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra yine 5 ilmeklik ajurdayız. İkisini 2 ilmeği sağ kes, doladım, bir düz ilmek, tekrar doladım, 2 ilmeği sola kes. Bir düz ilmek, bir tane daha düz ilmek örüyorum. Orta kısımdaki modelimin ajurlarını sağ yönden sola kaydıracağım. Bir tane ajur doluyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. 3 ilmekten sonraki 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Artmalarımı bu kısma aldım. Bu kısımdakileri sola aldım. Devamında bir ilmeği ördüm. Yine diğer modelimizdeyiz. 2 ilmeği sağ kes yaptım, doladım. Bir düz ilmek, tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bu kısımda yine çevireceğimiz ajurlar var. Artmalarımızı sol yönden sağ yöne alacağız. O yüzden 2 ilmeği birlikte örerek başlıyorum. Sağ kes yaptım. Devamında 1 2 3 ilmek ördüm. 3 ilmek örünce ajurların hizasındayım. Ajurların bir tane doladım. 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek düzden sonraki 1 2 3 4 5 ilmeğe yine bu ajurlarımızdan kuracağız. 2 ilmeği şişime alıp düzeltip sağ kes yapıyorum. Doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Arka kısımda kalan 2 ilmeği düz ördüm. Artma yerine geldim. Bir tane artma ekliyorum. Ters ilmeğimi örüyorum.
bir artma daha ekleyip kol ilmeklerine geldim. Tekrar ikinci koldayız. Aynı şekilde sayıp hesaplıyoruz. Zikzaklı ajurumuz, devamındaki düz ilmeğimiz, 2 sola kes, 1 düz ilmek, 2 sağa kes. 3 tane ilmeği işlem yapmadan örüyoruz. 1, 2, 3. Daha sonra 2 ilmeği düzeltip sağa kes yaptık. Doladık. 1 düz ilmek, tekrar doladık. 2 ilmeği sağa kes yaptık. 1, 2 düz ilmek ördük. Ajurların hizasına gelince yine yönünü çevireceğimiz kısımdayız. Bir tane ajur doluyoruz. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Sağ yönde olan eksiltmeleri sol yöne alıyorum. 1 düz ilmek, devamında 2 ilmek sağa kes, 1 dola, 1 düz ilmek, 1 dola, 2 ilmeği sola kes. Bir düz ilmek ördüm. Yine bu kısımda çevireceğimiz zikzaklı ajurumuz var. Sol yönde olan eksiltmeleri bu kısma alacağız. O yüzden 2 ilmeği düzeltip sağa kes yapıyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek örünce ajurlarımın hizasındayım. Bir tane doluyorum. 1, 2 düz ilmek örüyorum. 5 ilmeğimize tekrar bu modelden kuruyoruz. İkinci kolun sol yönünde 2 ilmeğimi sağa kes, 1 dola, 1 düz ilmek, tekrar dola, 2 ilmeği sola kes. Kalan ilmekleri 1, 2, 3 tane, 3 ilmeği işlem yapmadan ördüm. Artmamı ekledim. Bir ters ilmeğimi ördüm. Ön kısım için bir tane artma ekliyorum. Ön kısımda sadece modelimizde işlem var. O yüzden ajur ilmeğine kadar ilmekleri düz örüyorum. Ajur ilmeğine gelince 2 ilmeğimi sağa kes yaptım, doladım. Bir düz ilmek, tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Bu kısımda da bu eksiltmeleri sağ yöne alacağız. Son sola kes yaptıktan sonra bir düz ilmek, 2 ilmeğimi sağ kes yaptım. Devamında 1, 2, 3 ilmek ördüm. Doladım. 1, 2 ilmek düz örüp model sıralarını tamamladım. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Bu kısımda sadece modelde işlem var derken arkadaşlar 2 ajurda işlemimiz vardı. Bu kısma yeni kurduğumuz bir model yoktu. Tamamladık sırayı. Ters yüzden sıramı öreceğim. Daha sonra modellerimi sıralarına göre örerek devam edeceğim. Ön kısma, bu kısımlara tekrar bu zikzaklı ajurumuzdan sığacak kadar ilmek olunca tekrar tarife devam edeceğim. Hırkamızın robasında ilerledik arkadaşlar. Son kurduğum bu modellerin sırasına göre ördükten sonra sırasını tamamladım. Bu küçük ajurlu modelimizden de 1-2 tane ajur oldu. Üçüncüsünü yapacağız bu kısımda. Kol ve arkayı sıralarına göre, modelin sıralarına göre öreceğiz. Ön kısımlara model ekleyeceğiz. Bu zikzaklı modelimizden bir tane bu kısma ekleyeceğiz. Bir tane de ilk ön kısımdaki bu ilmeklere model ekleyip kuracağız.
2, 4, 6, 8 ilmek bandımı ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. Sol yöndeki artmaları sağ yöne alacağım. Onun için 2 tane ilmeğimi sağ kes yapıyorum. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz ördükten sonra bir tane doluyorum. 1, 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra sırada küçük ajurlu model var. 2 ilmeği sağ kes yapıyorum, doluyorum, bir düz ilmek, tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Bu kısımda model kuracağımız için ilmeklerimizi hesaplıyoruz. 1, 2 düz ilmek, bir tane ajur dolayacağız. Devamında 1, 2, 3 tane düz ilmek örüp daha sonraki 2 ilmeği de sola kes yapacağız. 1, 2 doluyorum, bir tane, 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum tekrar. 3 düz ilmekten sonra 2 ilmeği şişime alıp sola kes yaptım. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim kaldı. Bu ilmekleri de düz örüyorum. Bir tane artma ekliyorum. Ters ilmeğimi örüp artmamı ekleyip kol ilmeklerini modelime göre örerek devam ediyorum. Arka kısmı ve diğer kolu da örüp ön kısımda model kurulumunu tarif edeceğim. İkinci ön kısmın ilmeklerindeyiz arkadaşlar. Bu kısımdaki zikzaklı modelimizin sağ yönde olan artmalarını sol yöne alacağız. Ajurumuzu sırasına göre örüp bu kısma da yeni zikzaklı modelimizi kuracağız bu modelden. İlmeklerimizi sayıp hesaplıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bu ajur modelinin ilmekleri, devamında 2 düz ilmek. Bir tane ajur dolayacağız. Daha sonra 1, 2, 3 tane düz ilmek örüp bu 2 ilmeğimizi de sağ kes yapacağız. 1, 2, 3, 4 ilmeği işlem yapmadan düz öreceğiz. Ters ilmekten sonra artmamı ekliyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek düzden sonra 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 1, 2 ilmek düz ördükten sonra diğer modelimi sırasına göre örüyorum. 2 ilmeği sağ kes, bir dola, bir düz ilmek, tekrar bir dola, 2 ilmeği sola kes, 1, 2 düz ilmek, bir tane doluyorum. 1, 2, 3 tane düz ilmek örüp 4. ve 5. ilmeği birlikte düz örerek sola kes yapıyorum. Kalan bir ilmeğimi, bu kısımdaki ilmeğimi düz örüp bant ilmeklerimi de haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Ön kısma da modeli kurmuş olduk arkadaşlar. Tüm parçalardaki modellerimi sıralarına göre örerek devam edeceğim. Yeni model kuracağım bu küçük modelden veya zikzaklı modelimizden kuracağım sıralarda yine tarife devam edeceğim. Hırkamızın robasında ilerledim arkadaşlar. Son tariften sonra bu sırada modelimi kurmuştum. Modelimi sırasına göre örüp tamamladım. Şimdi son kez tüm örgü boyunca tarif yapacağım. Ölçü olarak da artmaları vereceğim. Sayıyoruz artma sıralarımızı: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. 21 kez artma ekledik bu kısımlarda. Bu sırada modelimizi yönlerini tekrar değiştireceğiz. Ön kısma
sol yönde olan ilmeklerimize bu küçük ajur modelinden kuracağız. Kol kısmına zikzaklı ajur modelinden bir tane sağ yöne, bir tane sol yöne kuracağız. Arkası için de bu zikzaklı ajur modelinden sağ yöne ve sol yöne ekleyeceğiz. Diğer kolda aynı şekilde aynı zikzaklı modelimizden kurulum yapacağız ve son parça ön kısma 5 ilmekten oluşan küçük ajur modelini kuracağız arkadaşlar. Düz yüzden ve ters yüzden ördükten sonra ayrımlarımızı yapacağız. Ama bu sıra model tarifini de ve sıraları da tamamını anlatacağım. 2, 4, 6, 8 ilmek bandımı ördüm. Bismillah deyip başlıyorum. 8 ilmekten sonra 1, 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Daha sonraki 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Bu kısımdaki kesmeleri sol yöne aldım. Daha sonra bir ilmek düz, devamında küçük ajur modeli için 2 ilmeği sağ kes yaptık, bir doladık, bir düz ilmek, tekrar dolayıp 2 ilmeği sağ kes yaptım. Devamında bir düz ilmek, yine zikzaklı ajurumuzun ilmeklerini çevireceğiz. Bir düz ilmekten sonraki 2 ilmeği şişimi soldan sağa doğru takarak ikisini birlikte sağ kes yaptım. Devamında 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir tane doladım. 1, 2 düz ilmek ördüm. Model sırasını tamamladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimize bu modelden kuracağız. 2 ilmeği şişime alıyorum. Sağ kes yapıyorum. Bir tane doluyorum. Bir düz ilmek, tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Daha sonra 1, 2 ilmeğim var. 2 ilmeği düz ördüm. Artmamı ekledim. Ters ilmeğimi ördüm ve kol ilmeklerine zikzaklı modelimizden, ajur modelimizden kuracağız. Hesaplıyoruz ilmeklerimizi. Bu kısımdan 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği saydık. 5 ilmek ajur modelinin ilmekleri, devamında 2 ilmek düz. 2 ilmek düzden sonra bir tane ajur dolayacağız. 3 ilmek düz öreceğiz. Bu 2 ilmeği de birlikte öreceğiz. Bu kısımdaki 4 ilmeğimizde işlem yok. Düz olarak öreceğiz. Kol için bir tane artma ekliyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Bir tane ajur dolayıp 1, 2 ilmek düz örüyorum. Model ilmeklerini kurdum. Şimdi bu modelimizi sırasına göre 2 ilmek sağ kes, bir dola, bir düz, bir dola, 2 ilmek sola kes. Devamında 1, 2 ilmek düz, bir tane ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği sola kes yapıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği sağ kes yaptım. Bir tane doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım.
Bu kısımda yine zikzaklı ajur modelimiz var. Bir ilmek düz ördüm. Daha sonra 2 ilmeği sağ kes yaptım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir tane doladım. 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek düzden sonra yine modelimiz var. 2 ilmeği sağ kes yaptık, doladık. Bir düz ilmek, tekrar doladık. 2 ilmeği sola kes yaptık. Şimdi yine ilmeklerimizi hesaplayıp bu kısma da model kuracağız. 2 ilmek düz, bir tane ajur dolayacağız. 3 ilmek düz örüp 2 ilmeği birlikte öreceğiz. 1 2 ilmek düz, bir tane doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüp devamındaki 2 ilmeği sola kes yapıyorum. 4 ilmeğim kaldı. 1 2 3 4 ilmek düz örüp artmamı ekleyip ters ilmeğimi örüyorum. Kol kısmında kurulumu tamamladık. Arkasına geldik hırkanın. Hesaplıyoruz zikzaklı model için ilmeklerimizi. 1 2 3 4 5 tane küçük ajur modelinin ilmeği, devamında 2 ilmek düz, bir tane ajur dolayacağız. 1 2 3 tane düz ilmek öreceğiz. Bu 2 ilmeği de sağ kes yapacağız. 3 tane düz ilmeğimizi işlem yapmadan öreceğiz. Artmayı ekliyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüp bir tane ajur doluyorum. 1 2 ilmek düz ördükten sonra modellerimi sırasına göre öreceğim arkadaşlar. Zikzaklı ajur modelimizi kurduk çünkü. 2 ilmeği sağ kes, bir dola, bir düz ilmek, tekrar dola, 2 ilmeği sola kes. Devamında 1 2 ilmek düz, bir tane ajur doluyorum. 1 2 3 düz ilmek örüp 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Bu kısımdaki kesmelerimizi yine sola aldım. Devamında bir düz ilmek, 2 ilmeği sağ kestim, doladım, bir düz ilmek, tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. 1 2 düz ilmek, bir tane ajur doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüp daha sonra 2 ilmeği yine sola kes yaptım. Bir düz ilmek, daha sonra 2 ilmeği sağ kestim, doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kestim. Devamında bir düz ilmek örüyorum. Bu kısımdaki zikzaklı ajur modelimizin kesmelerini sağ yöne alacağız. 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. 1 2 3 düz ilmek örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 1 2 düz ilmek örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği sağ kes, bir ajur dola, bir düz ilmek, bir tane daha ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Model kuracağım ilmeklere geldim yine. 2 ilmek düz öreceğiz, ajur dolayacağız, 3 ilmek düz örüp devamındaki 2 ilmeği birlikte örüp sola kes yapacağız.
1 2 ilmek düz, bir tane ajur doluyorum. 1 2 3 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği şişime alıp sola kes yaptım. 1 2 3 tane ilmeğim var. Üçüne de işlem yapmadan düz örüyorum. Arka kısımdaki kurulumu ve modelimizin sırasını tamamladık. Artmamızı ekliyoruz. Ters ilmeğimi örüyorum. Kol kısmındaki işleme başlıyoruz. Hesaplıyoruz ilmeklerimizi. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 ilmek ajur ilmeği, devamında 2 düz ilmek, bir tane ajur dolayacağız. 3 ilmek düz örüp 2 ilmeği birlikte keseceğiz. 1 2 3 4 tane ilmeğimizde normal öreceğiz. Artma ters ilmekten sonra artma ilmeğini ekliyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği şişime alıp sağ kes yapıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur dolayıp 1 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi kurulmuş modellerimizi örerek devam ediyoruz. 2 ilmeği sağ kes, bir dola, bir düz ilmek, bir dola, 2 ilmeği sola kes. Daha sonra 1 2 ilmek düz, ajurların hizasındayız. Bir tane ajur doluyoruz. Bu kısımdaki kesmeleri sol yöne alacağız. Doladıktan sonra 1 2 3 düz ilmek, 2 ilmeği sola kes. Bir düz ilmek, diğer küçük modelimiz 2 ilmeği sağa kestik, doladık, bir düz ilmek, tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kestik. Yine zikzaklı ajur modelindeyiz. Bu modelde de kesmelerimiz sol yönde, sağ yöne alacağız. Bir düz ilmek, devamındaki 2 ilmeği sağ kes yaptım. 1 2 3 ilmek örüp ajurların hizasında bir tane daha ajur doladım. 1 2 düz ilmek ördüm. Yine küçük ajur modeline geldik. 2 ilmeği sağ kes yaptım, doladım, bir düz ilmek, tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Kolun sol yönünde model kuracağız. Yine 1 2 düz ilmek, daha sonra bir tane ajur doluyoruz. 1 2 3 tane düz ilmek örüyoruz. 3 düz ilmekten sonra sol yöne kesme ilmeğini, ikisini birlikte sola kes yaparak ekledim. Aynı şekilde diğer yöndeki gibi 1 2 3 4 tane düz ilmeğim kaldı. İşlem yapmadan dördünü de düz örüyorum. Artmamı ekliyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Ön için artma ekledim. Ön kısımda da bu modelimizden kuracağız. Yine ilmeklerimizi sayıyoruz. Zikzaklı ajur modelinden sonra bir düz ilmek, 1 2 3 4 5 tane ilmeğe de bu modeli kuracağız. 2 ilmeğimizi işlem yapmadan örüyoruz. Birincisi, ikincisi, daha sonra 2 ilmeği sağ kes yaptım. Bir tane ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur dolayıp diğer 2 ilmeği sola kes yaptım. Devamında 1 2 düz ilmek ördüm. Ajurların hizasındayım. Kesme ilmeklerini sağdan sola alacağım. Bir tane doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum.
Daha sonraki 2 ilmeği sola kes yaptım. Bir düz ilmek. Küçük ajur modeline gelince 2 ilmeği sağa kes, dola, bir düz ilmek, tekrar dola, 2 ilmeği sola kes. Bir modelimiz daha var. Zikzaklı ajur modeli. Kesmelerimizi sol yönden sağ yöne alacağız. Bir düz ilmek, daha sonra 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum, tekrar doluyorum. 1 2 ilmek düzü örüp şişimde kalan bant ilmeklerimi haroşa örerek sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Ters yüzden sıramı tamamlayacağım. Düz yüzde tarife devam edeceğiz. Ters yüzden sıramı tamamladım arkadaşlar. Düz yüzden de ön kısmın ilmeklerini modelime göre ördüm. Son kez ön için artma ekliyorum. Devamındaki bir ters ilmeğimi örüp kol içinde bir tane artma ekledikten sonra kol kısmının ilmeklerini bu kısma kadar öreceğim. Daha sonra arka kısma devam etmeyeceğiz. Ters yüzden kolu örmeye başlayacağız. İlk önce birinci kolu öreceğiz. Şimdi başlıyorum ilmeklerimi modelime göre örmeye. Sıra sonunda bu kısımda tarife devam ediyorum. Kol ilmeklerinde sona yaklaştım arkadaşlar. Kalan son 2 ilmeğimi örüyorum. Yine artmamı ekliyorum. Daha sonra bu kısımdaki ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka ilmeklerine devam etmeyeceğim. Ters yüze dönüp kol kısmını tamamlayacağız. Sayıyoruz ilmeklerimizi kol için. Bu kısımdaki ters ilmeği de kol ilmeklerine ilave edeceğim. Beden kısmını da örerken aynı hizasından ilmek alıp beden kısmına da ilave edeceğiz. İlmeklerimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59 tane. 59 ilmekle ters yüze dönüyorum. Bu kısımdaki ön ilmeklerini ilmek tutucuya alacağım. Ters yüzden ilmeklerimi modelime göre örerek devam ediyorum. 5-6 santim örgü olduğunda kol kısmındaki görüntüye de çekim yapacağım arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için ters yüzdeki dönüşü de göstermek istiyorum. Buradaki artma ilmeğini ördükten sonra düz ilmeği de ters yüzdeki artma yerindeki düz ilmeği ördükten sonra örgünün ön kısmındaki ilmekleri şişimde bırakıp tekrar kol yönüne dönüyorum arkadaşlar. Hırkamızın kol kısmında biraz ilerledim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Yeterli uzunluğa gelene kadar devam edeceğim. Daha sonra kol bandında biraz eksiltme yapacağız. Eksiltmeleri tarif edeceğim. Yeterli uzunluğa gelince son ilmeklerden sayarak ölçü ve santimle ölçü vereceğim arkadaşlar. Modelli de sayabiliriz. Bu şekilde devam edip
örüyoruz. Hırkamızın kol kısmında ilerledim arkadaşlar. Bu mesafe yeterli. Şimdi kol bandını örmeye başlayacağız. Kol bandına geçmeden önce modelleri sayacağız. Bir de son ilmekleri sayarak ölçü vereceğim. Modelimizi bu kısımdan saydığımızda tüm olarak 1, 2, 3, 4 tane zikzaklı ajur modeli yaptık. Son ilmekleri de bu kısımdan sayacağız. Dönüş yaptığım sıradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 tane son ilmeğim var. Son ters yüzde ilmeğimi örmedim. Santimle ölçtüğümüzde de düzeltiyorum. Bu kısımdan ölçtüğümde 17 santim örgü var arkadaşlar. Kol kısmında 59 ilmekle ördük. Şimdi biraz eksiltme yapacağız. Çünkü bu ilmekle bant ördüğümüz zaman birazcık geniş olacaktır. Model tarifi çok olduğu için bu kısımda da eksiltmeler yapmadım. Örgüde biraz usta olan arkadaşlar bu mesafeden sonra isterse eksiltme yapabilir. Videonun başlangıcında da söyleyeceğim bunu. Şimdi başlıyoruz. İlmeklerimizde eksiltme yapmaya. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra haraşo örgüye dönüyorum. 1, 2, 3 ilmek haraşo ördüm. 4. ve 5. ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir tanesini kesmiş oluyorum. Yine 1, 2, 3 ilmek örüyorum. 4. ve 5. ilmeği birlikte örüyorum. İkinci eksiltmemiz 1, 2, 3 ilmek, 4. ve 5. ilmeği birlikte öreceğiz. Tekrar 1, 2, 3 ilmek örüyorum. 4. ve 5. ilmeği yine birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3 ilmek, 4. ve 5. ilmeği birlikte ördük. 1, 2, 3 ilmek, 4. ve 5. ilmek birlikte. 1, 2, 3 ilmek, 4. ve 5. ilmeği yine birlikte örerek kestim. 1, 2, 3 ilmek. İlmeklerimi söküp takmıştım. O yüzden düzelteceğim. 4. ve 5. ilmeği birlikte ördüm yine. Tekrar 1, 2, 3 ilmek. 4. ve 5.'si birlikte. 1, 2, 3 ilmek bir haraşo ördüm. 4. ve 5.'sini birlikte ördüm. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. 4. ve 5. ilmeği birlikte örüyorum. Sol yöndeki şişimde 1, 2, 3 ilmeğim kaldı. 1, 2 tanesini haraşo örüp son ilmeğimi örmeden şişime taktım. Şimdi sayıyoruz kalan ilmeklerimizi arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. 48 ilmeğimiz kaldı. 11 ilmek eksiltmiş olduk.
Bu ilmeklerimizle yaka kısmındaki gibi 1, 2, 3, 4 çizgi haraşo olana kadar öreceğiz. Daha sonra bir ters bir düz örgüye döneceğiz arkadaşlar. Sıralarımı tamamlayıp devam edeceğim. Ters yüzden de haraşo örgüyle devam ediyoruz. Tamamladım sıramı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane. Şimdi bir ters bir düz örgüye döneceğiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz ilmek. Bir tane ters ilmek, bir tane düz ilmek. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Ters yüzden de aynı şekilde öreceğim. Daha sonra tekrar düz yüz ve ters yüz. Toplamda 4 sıra bir ters bir düz örgü yapacağız. Daha sonra tamamlayınca ilmeklerimizi kapatacağız. İlmek kapatmayla tarife devam edeceğim. Şimdi ilmeklerimizi kapatacağız. Yine tığla kapatacağım ben. Kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi ilmeklerimizi kapatacağız arkadaşlar. Lastiğimizin görüntüsü bu şekilde, ters yüzü, düz yüzü. Tığla kapatacağım yine ilmeklerimi. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra bir ters ilmek örüyorum tığımla. Ördüğüm ilmeği kenar ilmeğinin içinden kaydırıyorum. Devamında bir düz ilmek örüp yine tığımdaki ilmeğin içinden kaydırıyorum. Bir ters ilmek örüp yine kaydırıyorum. Düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek. İlmeğimizi ördükten sonra tığımızdaki ilmekten kaydırıp ilmeğimizi kapatıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tamamladıktan sonra kol kısmında tığla dikişini yapıp arka kısımdan örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Son 2 ilmeğim kaldı. Düz ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp kapattım. Şimdi tığımda ilmeğimi bekletiyorum. Kol kısmını düz yüzü içeri gelecek şekilde katlıyorum. Bu kısımdan ilmek kapattığım bölümden tığımı takıyorum. Tığımı taktım. İlmeğimi tığıma alıp bu yüze aldım. Bir zincir çektim. Sıkıladım. Daha sonra son ilmeklerin birer tanesinden bu şekilde tığıma takıyorum. Örüp son ilmeğimin içinden kaydırıp yerleştiriyorum. Tekrar bir tane bir yüzden, bir tane diğer yüzden tığıma taktım. Bu şekilde kaydırıyorum. Kenar ilmeğinin birer tanesinden takacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde devam edip kol dikişini yapacaksınız. İsterseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Birazcık bu kısımda ip bırakıp büyük dikiş iğneleriyle de dikebilirsiniz. Tamamını son ilmeklerimin kol altına kadar dikişini tamamlayıp devam ediyorum. Tamamladım arkadaşlar. Birebir bu şekilde ilmeklerimden alarak ilmeğimi biraz genişletip bıraktım. İç yüzden gösterdiğimde, düzelttiğimde kol kısmına bu şekilde dikişi yapmış olduk. Bu ilmeği kapatmayacağım. Diğer şişime alacağım.
ilmeklerimi yerleştiriyorum. Yönünü düzelttim. Bu ilmeğin şişime göre yaptım. Bir tane bu kısımdan ilmek takacağım. Bir ilmek buradaki düz ilmeğimizin, ters yüzdeki düz ilmeğimizin hizasından bir ilmek taktım. Daha sonra arka kısmın ilmeklerini örerek devam edeceğim. Bir tane artma ekliyorum. Diğer yöne doğru, diğer kola doğru modelime göre örüyorum. Arka kısmın ilmeklerinde sırayı tamamlayacağım. Kol kısmına devam edip bu kısımda tekrar kolu örmek için ters yüze devam edeceğiz. Bu kısma kadar sırayı örüp tarife burada devam ediyorum. Kol ilmeklerinde sona yaklaştım. Kalan son ilmeklerimi düz örüyorum. Bir tane artma ekliyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi ördükten sonra ikinci kol ilmeklerini şişimde bırakıp ters yüze döndüm. Ters yüze dönüp ilmeğimi aldım. Daha sonra eklediğim artma ilmeğini ters örüp diğer ilmekleri de ters örerek kolun diğer sol bölümüne doğru ilerliyorum arkadaşlar. Bu kısma kadar örüyoruz. Yaklaştık. Son kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Yine ters yüzdeki bu ilmeğimi de kol ilmeklerine ilave ediyorum. Arka kısmın ilmeklerini şişimde bırakıyorum. Tekrar düz yüze dönüp diğer kol ile aynı sıra ve sayıda modeli tamamlayana kadar örüyorum arkadaşlar. İkisi aynı olduğu için ikinci kola çekim yapmayacağım. Modelli kısmı, lastiği ve bu bir ters bir düz örgüyü tamamlayıp dikişini yapıp daha sonra beden kısmında tarife devam edeceğim. Hırkada ikinci kolu da tamamladım arkadaşlar. Birinci kol ile aynı sayıda model sırasını yaptıktan sonra 4 çizgi haraşa ve bir ters bir düz ilmeklerimi tamamlayıp tığla ilmeklerimi kapatıp dikişini tığla yaptım. Bu şekilde dikişini yaptığım ilmeği sağ yöndeki şişime taktım. Diğer ilmeklerimi de ilmek tutucudan şişime aldım. Diğer ön kısmı da taktık şişimize. Şimdi bu kısımdan devam ederek ön ilmeklerini örüp sırayı tamamlayacağız. Bir tane ilmek takacağız. Şimdi ters yüzde düz olan bu ilmeğimizin hizasından bir tane bu şekilde takıyorum. Daha sonra bir artmamı ekliyorum. Diğer ilmekleri sırasına göre devam ediyorum. Bu kısma kadar örülüşü tamamlayacağım. Ters yüzden kol altında modelimiz için gerekli olan ilmekleri takarak her iki kol altında da ilmeklerimizi tamamlayacağız. Daha sonra düz yüzden bu kısma da gerekli olan modelimizi uygulayacağız. Sırayı tamamlayıp kol altında devam ediyorum. Ters yüzde kol altındayız arkadaşlar. Kalan ilmeklerimizi örüyoruz. Artma ilmeğindeyim. Artma ilmeğini ördüm. Daha sonra taktığım ilmeği örüyorum. Düz yüze çeviriyorum örgümü. Bir tane bu kısımdan düz
ters yüzdeki bu düz ilmeğin hizasından ilmek alacağız. Çünkü ön yüzde aldık. Birer tane de kolun dikişini yaptığımız bu ilmeğin yanlarından alacağız. Diğer şişime attım. Rahat ilmek takabilmek için bu kısımdan örgünün kolun ilk düz ilmeğinin hizasından bir tane ilmek takıyorum. Daha sonra kol dikişini yaptığım ilmeği şişime tekrar alıyorum. Diğer yönden kol kısmındaki ilmeğin hizasından bir tane daha taktım. 2 ilmek taktım arkadaşlar. Üçüncüsünü de bu kısımdan takacağım. Çeviriyorum tekrar. Taktığım ilmekleri ters örüyorum. Daha sonra bir tane de bu ipimi takıp çevirip ters örüyorum. Arka kısımdaki artma ilmeğini de ters öreceğim. Tamamladık takacağımız ilmekleri. Diğer yöne doğru ilmeklerimi sırasına göre örüyorum. Diğer kol altında ilmekleri takmayı tarif edeceğim. İkinci kol altındayız. Bir ters ilmek, artma ilmeği ve taktığım ilmeği örüyorum. Bu kısımda arka yüzden taktığımız için diğer ilmeğimizi ön yüzden takacağız. Şimdi kol kısmını birleştirdiğim ilmeğin iki yanından birer ilmek takacağım arkadaşlar. Çevirdim düz yüzü yine. Kol kısmının ilk bu kısımdaki ilmeklerinin hizasından birer tane düzgün ilmek ucu bulup takıyorum. Bir tanesini aldım, diğer ilmeği aldım. Diğer yönden de bu kısımdan da bir tane takacağım. Biraz daha düzgün olsun. Bu kısımdan alalım. Aldık 2 tane. Çeviriyoruz. Aldığım ilmekleri ters örüyorum. Dikiş yaptığımız ilmek, diğer taktığım ilmek. Şimdi bir tane de bu kısımdan takacağız. Taktığım ilmeği iyice ayrıntılı göstermek istiyorum. Düz ilmeğin hizasından ipi alıp şişime atıp ters çevirip ördüm. 3 ilmek de bu kol altında ekledim arkadaşlar. Kalan ilmeklerimi sıraya göre ters örerek devam ediyorum. Düz yüzden modellerimi sıraya göre örüp yine model ekleyeceğimiz bu ilmeklerde model kurulumunu tarif edeceğim. Düz yüzde model uygulayacağımız ilmeklerdeyiz. Bu kısımdaki ilmeklerimize arkadaşlar bir tane zikzak ajurlu modelimizden bir tane de bu modelden uygulayacağız. Anlaşılır olması için bir önceki küçük ajur modelimizden başlayacağım. Başlıyorum şimdi. 2 ilmeği sağ kes yaptım. Bir tane doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Zikzaklı ajur modelimiz ön kısımda hangi sıradaysa o sıra ile kuracağız. Devamında 2 ilmeği sola kestikten sonra 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir tane doladım. Bir düz ilmek ördüm. Daha sonra 2 ilmeği sola kes yaptım. Sola kes yaptıktan sonra bir düz ilmek daha ördüm. Diğer yönden zikzaklı modelimizden sonra sayıyorum.
modelimizden sonra bir tane düz ilmek olacak. Bu düz ilmeğimiz. Bu 5 ilmeğe de bu modelimizden kuracağız. 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. Biraz ilmeklerimizi yeni attığımız için örülmesi zor. 2 ilmeği sağ kes yaptım, doladım. Bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Kurduk modelimizi sırasına göre. Daha sonra bir düz ilmek, zikzaklı ajur modelimizin hizasındayız. 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4 düz ilmek örüp diğer modelimize geçiyorum. 2 ilmeği sağ kes yaptım. Doladım. Bir düz. Tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Modelimiz denk geldi arkadaşlar. Sıralarını takip ederek diğer modellerimize bakıp öreceğiz. Bu kısımda tekrar model kurulumunu tarif edeceğim. İkinci kol altındayız arkadaşlar. Bu kısma da ilk önce bu küçük modelimizden uygulayacağız. Daha sonraki ilmeğe bu kısma da zikzaklı ajur modelinden uygulayacağız. 5 ilmeğimize bu modeli kuruyoruz ilk önce. Bir düz ilmek örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. Bir tane doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Devamında bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum tekrar. Bir tane doluyorum. Devamında 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek örüyorum. Bu işlemi yaptığım zaman diğer 5 ilmekten oluşan modelime geldim. İlmeklerimi sağ kes yaptım, doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Modelimi diğer sıralarına göre tamamlayacağım. Sıramı ters yüzden de örüp kol altlarında bu modelimizin ikinci sıralarını tarif edeceğim arkadaşlar. Düz yüzde ikinci sıraları. Düz yüzdeyiz arkadaşlar. Daha önceden kurulmuş olan modelleri sırasına göre ördüm. Bu kısımdaki bu 5 ilmeklik ajur modelimizden itibaren de tarif edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeklik modelimizi işlem yapmadan 5 ilmeğini ördük. Devamındaki 4 ilmeği düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek. Ajur ilmeğini de bir önceki sıradaki ilmeği de düz örüyoruz. Daha sonra ajurun hizasına gelince bir tane doluyoruz. Devamındaki 2 ilmeği sola kes yapıyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Daha sonra yine 5 ilmekten oluşan modelimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Bir düz ilmek. Devamında 2 ilmeği sağ kes yapıyoruz. Bir ilmek ajur dolayıp 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği düz örüyoruz modelimize göre. Bu ajur modelimizde 1, 2,
3, 4, 5 ilmek. İşlem yok bu sırada. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Bir ajur dolayıp ilmeklerimi kesme olan kısımda yine keserek modeli bu şekilde devam ediyorum. Bu kısma kadar devam edip buradan sonra da yine ikinci kol altını tarif edeceğim. Diğer kol altındayız. Biraz önceden başlayıp modelde biraz bu kısımdaki zikzaklı ajur modelimizden başlayarak tarif edeceğim. Son olarak 1, 2, 3, 4, 5 ilmekten oluşan modelimi ördüm. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Devamında bir düz ilmek örüyorum. Daha sonra 5 düz ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ördüğüm 5 ilmek bu modelimizin aynısı arkadaşlar. 5 düz ilmekten sonra bir tane daha örüyorum. Daha sonraki bir düz ilmekten sonraki 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. Bir tane doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmek örüyorum. Ajurlu zikzak modelimizin ilmekleriydi. Devamında 5 ilmekten oluşan diğer modelimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Daha sonra yine 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Bir tane dolayıp kesmelerimin olduğu bölümde yine 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmek daha örüyorum. Devamında bir düz ilmek, 2 ilmeği sağ kes, bir dola, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Bu kısımdaki modellerimizi 4 tane ajura tamamladık. Kol altında kurduğumuzda 2 tane ajurla tamamlandı arkadaşlar. Ters yüzden sıramı ördükten sonra modelimi yine ajurlarımı sol yöne bakanları sağa çevireceğim. Sağ yöne bakanları sola çevireceğim arkadaşlar. Biraz ilerleyip 1-2 model ördükten sonra nasıl göründüğünü göstereceğim. Hırkamızın beden kısmında kol altında uyguladığım yarım modeli tamamladım. Bir tane de yeniden 4 ajurdan oluşan sırayı tamamladım arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde. Bir tane zikzaklı ajur, bir tane diğer ajur modeli, bir tane ondan, bir tane ondan olarak bu şekilde denk getirdik beden boyunca. Şimdi hiçbir değişiklik yapmadan yeterli uzunluğa gelene kadar modelli şekilde örmeye devam edeceğim. Yeterli model sayısına ve santimine geldiğinde ölçü vereceğim. Daha sonra bant kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Hırkamın beden kısmında ilerledim arkadaşlar. Modelleri sayacağız şimdi ölçü olarak. Bant kısmından yaka başlangıcından itibaren bu yarım modeli saymayacağım. Diğer sıralarım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model tamamladım. 1, 2, 3, 4,
5 tane ilik yeri açtım. Son ilik yerinden sonra 2, 4, 6, 7 çizgi haraşa ördüm. Koltuk altından da bu kısımdan da saydığımızda yarım modelimiz hariç 1, 2, 3, 4 tane model tamamladık. Bir tane de yarım modelimiz var. Santim olarak ölçtüğümde kol altından örgümün uzunluğu 20 santim arkadaşlar. Bu kısımdan bu modeli de sayabiliriz. Ajurları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane. 19'uncudan sonra devamındaki 2 sırayı da tamamladım. Şimdi 4 çizgi haraşa öreceğim. Kol kısmındaki gibi beden kısmında eksiltme yapmayacağız. İlmeklerimizi birebir öreceğiz. Daha sonra kol kısmındaki kadar da 4 sırada bir ters bir düz örgü örüp ilmeklerimi aynı şekilde kapatacağım arkadaşlar. Haraşa örgüye dönüyorum. Modeli bırakıyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi haraşa örüyoruz. Tamamladık hırkamızı arkadaşlar. Beden kısmındaki 4 çizgi haraşayı tamamladıktan sonra bir ters bir düz sıraları tamamlayıp ilmeklerimi kapattım. Düğmelerimi dikmiştim zaten. Çok güzel, çok şirin bir hırka oldu. Hırkamın tasarımcısını videonun başında söyleyeceğim ama sonunda da tebrik ediyorum kendisini. Harika bir örgü ve harika bir model yapmış. Hırkamın büyüklüğü de arkadaşlar 1 yaşından başlayıp 1,5 yaşına kadar giyilecek büyüklükte oldu. Beden genişliği 27 santim, düğmeleri iliklenmiş halde. Kol altından uzunluğu 23 santim, 23,5 santim gibi hemen hemen. Birazcık fazlası var 23 santimden. Kol altından uzunluğu 19 santim. Omuz kısmından kol boyu bu şekilde 33 santim. Tüm beden uzunluğu da arkadaşlar düzelteceğiz. Bu kısımdan ölçtüğümde beden yüksekliği 37 santim. Bana göre söylediğim gibi 1-1,5 yaşa uygun bir örgü. İpim de çok kalın değildi. Gayet zarif ince bir ipti. Tarifimizin de sonuna geldik. 2 yumaktan kalan ipim de bu kadar arkadaşlar. 3 yumak göstermiştim ama 2 yumak yeterli oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. Lütfen videoyu ayarlardan yavaşlatıp izleyerek örmeyi deneyin. Allah'a emanet olun.